Petra gerçek Kabe mi? Bazıları sırf izlenmek için Petra hakkında gerçek Kabe burasıydı diyor. Bu iddiayı savunanlar bugüne kadar ortaya ciddi ve güvenilir bir delil koyamadı. Kur'an'da yok, sahih hadislerde yok, güvenilir İslami kaynaklarda yok, arkeolojik kazılarda bunu kanıtlayan kesin bir bulgu yok. İslam alimlerinin ortak kabulünde böyle bir şey yok. Tarihçiler tarafından da kabul edilmiş bir gerçek değil. Bu yüzden Petra'nın Kabe olduğunu söylemek bana göre tarihi bir bilgi değil, izlenmek için ortaya atılmış bir iddiadır. Petra Nebatilerin çölün ortasına kurdu, milattan önce binlerce insanın yaşadığı, o dönem için bugünün Dubai'si gibi zengin ve stratejik göz kamaştıran bir şehirdi. Çölün ortasına su kanalları kuran, kayalara oyan, dev yapılar yapan, ticaretle zenginleşen çok ilginç bir halk vardı. Nebatiler. Petra'yı bilmeden gezerseniz sadece taş görürsünüz. Ama hikayesini bilirseniz karşınızda taş değil, çölde kurulmuş koca bir medeniyetin izlerini görürsünüz. Petra'nın gerçek hikayesi Tolga Öztürk YouTube kanalında sizleri bekliyor. Efendim şu anda Vadi Musa'ya geldik. Ürdün'deyiz. Vadi Musa'dayız. Hemen arkamda Petra var. Petra sadece bir böyle fotoğraflık bir yer değil. 20 bin insan çölün ortasında nasıl yaşamış, nasıl şehir kurmuşlar? Bu Nebatiler kim? Size bunu anlatacağız. Size bugün göstereceğiz bugün. Bakalım içeri girelim. Detaylarını ben size güzelce anlatacağım. Evet efendim Petra'ya giriyoruz. Welcome to Petra. Ne var burada? İngilizce, Japonca, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca var. Flemenkçe falan var. Harbiden Türkçe hariç hepsi var. Bir de aynı coğrafyadayız ha. Hemen şurada ticket office var. Oradan bilet alıyorsunuz. Ama bizim biletimiz var. Yani biz gelmeden önce Jordan Pass aldık. Bu Jordan Pass de hemen size söyleyeyim. Nedir bu Jordan Pass? Belki hep duyuyorsunuzdur. Ürdün diyor ki benim bir tane Jordan Pass adında diyor bir tane biletim var diyor. Onu alırsan bütün müzelere girebilirsin diyor. Her yere girersin. Vize parası mı? Vize parası da senden istemiyorum diyor. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Onu al diyor. Bak işine diyor. Ama Türklerden zaten vize istemiyorlar. Zaten vize parası yok. Rahatça ülkeye girebiliyorsun. Biz yine de Jordan Pass niye aldık? Burada dedik ki her yere gireriz. Birçok yere de gireriz. Ama birçok yerde, birkaç yerde de gösterdik hatta. Girdik de. Antik tiyatroda hemen Evet. aldı. Türkiye. Türkiye'ye. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Arap pasaportu olunca 30'a düşüyormuş. 30'a düşüyor. Bayağı düşüyormuş ya. Normal sadece Petra bileti alırsanız thank you very much. Sadece Petra 75 Ürdün dinarı verdik. Biz bu 75 Ürdün dinarının içinde hem 2 gün Petra'ya giriş var hem de tüm müzelere giriş var. Şöyle bir biletimiz var. 2 gün giriş hakkımız var. Yani normalde Petra buraya gelseniz 2 günlük alayım desen 100 vereceksin. Evet. Aslında akşam Biz- da oluyormuş ama şu an çok kişi olmadığından büyük ihtimalle olmaz. Olursa da çok soğuk şu an. Şu an bile soğuk yani. Akşam inanılmaz soğuk. 3 Akşam dereceye üşüyemiyorum. düşüyor hava. Evet. Akşam girmeniz için de şöyle bir olay daha var. Bunu da söyleyeyim size. Ben akşam da girmek istiyorum derseniz gündüz girmek zorundasınız. Size gündüz biletinizi gösterin diyor. Eğer gösteremezsen akşam almıyor. Biletleri son kez bir daha kontrol ediyorlar. Herhalde sahte bilet yapıyorlar mı bilmiyorum ama kare kodları yine okuttu. Artık yapay zeka ile her şey yapılabildiği için adam da haklı. Şu anda aslında bir şehre giriyorsun, farkında mısın? Evet. Aslında sanki bir tane şeymiş gibi o yapı, hep gördüğümüz yapı. Ama oranın ismi Petra değil, El Hazne değil mi? Evet. El Hazne. Hepsini anlatacağız Petra bir detaylıca. şehir, kocaman bir şehir. Girişiyle başlayacağız şimdi. Efendim bakın burada böyle atlar var. Atlara bineyim ben, atlarla ilerleyeyim derseniz böyle yerlerde var. How much for the ride? How much horse? Yes. Thank you. Maybe later. We will walk. We will walk. Net bir fiyat yok. İşte bahşiş falan ver diyor. Yani. Ne koparırsam diyor yani. He. Vallahi bak golf aracıyla gezenler bile var. Dedim mi arkamdan geldi. Evet. Hani şunu da söyleyelim. Harbiden insan yok ya. Fazla insan yok. Evet. Normalde burası kalabalık olan bir yer. Tur otobüsleriyle geliyorlar. Hatta sabah 7'de 8'de Petra'ya giriyorlar ki. Erkenden kalkanlar. Evet adam hemen erkenden gideyim, rahat rahat gezeyim, dolaşayım, fazla kişi gelmeden, sıcak basmadan. Maalesef şu anda Ürdün çok kötü halde turizmi. İnsan yok. Restoranta gittik akşam yemek yemeye. Adam şey diyor yani yok yani kimse yok diyor. Otele soruyoruz kimse yok diyor. Sabah kahvaltı indik sadece ben, Ömer, bir tane adam daha vardı o kadar. Şimdi efendim aslında Petra bir şehir. Yani şöyle söyleyeyim, Nebatiler bir ülke kuruyor, imparatorluk kuruyorlar. O imparatorluğun başkenti Petra. Yani küçük bir alan değil bu Petra. Adamların başkenti. Peki Petra neden bu kadar önemli? Arabistan, Mısır, Suriye ve Akdeniz 4 büyük ticaret dünyasının tam ortasında burası. Nebatilerin burayı kontrol etmesi yani bugünün Singapur'u diyebilirsin mesela. Çünkü Singapur nasıl Asya'da her şeyin merkezi olmuş. Nebatiler de o zamanın Asya, Singapur'u da diyebiliriz. Zenginlik olarak bakarsak da bugün nasıl Arabistan petrolü buldu, zengin oldu. Bu adamlar da ticareti buldu, zengin oldu o zaman için. Çok büyük paralar kazanmışlar. Çok büyük zenginlikler kazanmışlar. Nebatiler bu şekilde zenginleşiyorlar. Ama tabii her büyük yükselişin çöküşü de oluyor. Evet bak hemen bize ilk karşılayanlar bunlar oldu. Şimdi efendim şu karşıda gördüklerinize cim blokları diyorlar. Bir delik gibi bir şey var ama orada. Giriliyor mu da buraya?
Yok kanka buraya Evet, girilmiyor. yok. Büyük ihtimal bunun altını böyle zamanla kazmışlar ki gece burada kalıyorlardı büyük ihtimal. Bedevilerin inancına göre tabii normalde tabii biz de cine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O ayrı. Ama Bedevilerin inancında şu var. Cinlerin bu küp şeklindeki taşların içinde yaşadığı söyleniyor. Ha bu ne kadar doğru bunu bilemiyorum. Bu taşların içinde cinler olduğu söyleniyor. O zamanlar neler görmüşler, neler yaşamışlar bilmiyorum. Cin blokları diyorlar bunlara. Bakın bir tane daha var. Hemen şurada bir tane var. Hemen şurada bir tane var. Az önce onun altına baktık. Hatta cin bloğunun altına baktık. Bunlar cin blokları. Bura gece ne kadar ürpertici olabilir tahmin bile edemiyorum. Şu gördüğünüz mağaralar var ya şunlar. Mağaraların hepsi Nebatiler zamanından kalma evler. Nebatilerin yaşadığı evler hep. Yüzyıllarca bu coğrafyada bozulmadan kalmış buralar. Ya şu an düşünsene bir evin önünden geçiyorsun farkında mısın? Elinde kamera, 2 tane adam şu anda buradan geçiyor. Ve insanlar bu mağaralarda yaşıyorlardı. Efendim bakın şu karşıda gördükleriniz mezarlık. Yani içeri genelde soylular gömülüyor, zenginler gömülüyor. Yani senin benim gibi normal sıradan vatandaş değil, zenginler her çağda zenginmiş. Zenginlerin gömüldüğü kral mezarları. Burada şöyle bir olay var. Mesela bu adamlar burayı yaparken üst üste böyle blok koymamış, taş koymamış. Var olan bir taşı heykeltıraşçılıkla kazıyarak yapmışlar. O her yeri oymuş. Aslında bir şey inşa etmemiş. Oymuş kayayı. Evet. şekil vermiş. Üstüne koymak daha kolay. Bence kazımak daha zor. Evet. Ve yukarıdan başlanıyormuş. Böylelikle daha sağlam oldu. Yani buna bu estetiği vermek, o zamanki kullandığın parçalar, malzemeler çok zor. Adamlar bu kayı ilmek ilmek kazıya yapıyorlar. Tabii yukarıdan başlıyorlar. Aşağı doğru iniyorlar. Petra için şöyle bir tehlike de var. Şimdi mesela görüyorsunuz rahat rahat yürüyoruz. İstesem o kayalara girebilirim, tırmanabilirim. Buraya gelen yüzlerce, binlerce turist bu kayalara çıkabiliyor, tırmanabiliyor fotoğraf için. Bu da zamanla kayaların yıpranmasına, bölgenin bozulmasına sebep olabiliyor. O yüzden Petra bugün var ama bir 50 yıl sonra ne olur bilemiyorum. Yani hani öyle çok korunan bir yer değil açıkçası. Bakın burada bir tane daha ev var. Çok da güzel oyulmuş kayanın içi. Efendim, burası bir ev. Artık Nebatiler zamanından mı kaldı, o zamandan kalan bir dükkan mı bilemem ama burası bir ev. Ama benim tahminim şurada yemek mi yapıyorlardı acaba? Burada yemek yapılabilir. Burası bir ev olabilir. Ama kervanların geçtiği bir dükkan da olabilir. Kervanlar o zamanlar sanırım bu yoldan böyle ilerliyordu. Atlarla bu yoldan ilerliyordu. Belki bunlar da birer dükkandı. Ta o zamandan kalan bir mağara diyebiliriz. Vay be. Ve ama bakıyorum duvarlara. Duvarlara bile yazı yazılmış efendim. Yani bir şeyler yazmaya çalışmışlar. Yani buraya da yazmıyor. Taş. Çok ilginç bir taş ya. Bak burada bir havalandırma deliği de yapmışlar. Görüyor musun? Kendimi şu an Arok'ta hissettim ya. Evet çok benziyor. Değil mi? Arok'tayız. Petra şehrin içine, derinliklerine giriyoruz. İçine giren kanyon yolundan gideceğiz. Evet. Efendim Nebatiler başlangıçta göçebeydi. Adamlar çadırda yaşıyordu, deve gidiyordu, çölden çöle geçiyorlardı. Ama bu adamlar bir şey fark ediyorlar. Kervan yollarını diyor kontrol edersek para kazanmaya başlarız. Baharat, tütsü, ipek bunlar Arabistan'dan Akdeniz'e gidiyordu. Nebatiler biz bu yolun bekçisi olacağız dedi. Ondan sonra da zaten parayı bulmaya başladılar. Nebatiler ama aslında en önemli şeyi keşfettiler. Çölde para değil, altın değil abi. En önemli şey su. Adamlar su kanallarını keşfetmişler. Şu gördükleriniz var ya, bunların hepsi su kanalları. Yağmur sularını bir yerde topluyorlardı. Yerin altında topluyorlardı ki herhangi bir saldırı olduğunda falan bir görülmesin. Saklıyorlardı suları. Suları şehre bu su kanallarından veriyorlardı. Şu gördüğünüz su kanalları şehre suyu götürüyordu. Düşünseniz o zamanlar buraya geliyorsunuz, ticaret yapan bir kervansınız. Kervanınız buradan giriyor. Bir bakıyorsunuz öyle bolluk bereketli bir yere gelmişsiniz ki şöyle oluklardan sular gidiyor. Şehrin içinde sular akıyor. Adamlar buradan böyle avuçlarını alıp sularını içebiliyorlardı kervanlar ve buralardan su şehre doğru giriyordu. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım Playbox. Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır, kapalı kutu, bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere 1 yıl garanti veriyoruz ama aldığınız ürün 1 ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim. Siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriye asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox'a bekleriz efendim. Havale sonrasında ülkemizin her yerine PlayStation'larımızı gönderiyoruz. Hadi videomuza artık devam edelim. Bunlar da Roma askerleri. O zamanki kıyafetleri giymişler. Yerin altına sarnıçlar açıyorlar ki su sıcakta buharlaşmasın diye. O topladıkları da suyu da bu kanallardan böyle işte şehre veriyorlar. Vallahi bence o zamanı için milattan önce 1. 2. yüzyıl için muazzam bir olay ya.
Ya çölün ortasına bu suları getirebiliyorsun. Gerçekten Nebatiler o yüzden çok zekilerdi. Zeka onlara parayı getirdi. Zeka onlara bolluğu getirdi. Milattan önce 1. yüzyılda Petra zirvedeydi. Nüfusu 20 bin ile 30 bin arası. Düşünebiliyor musunuz? Milattan önce 1. yüzyılda bir şehir düşünün. Nüfusu 20 bin ile 30 bin. Muazzam bir rakam. Ya muazzam. Kaç kişi var? Yani metropol diyebiliriz. Bugün O zaman İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir bizim için nasıl metropolse adamlar için de Petra metropolmüş. Bu kadar insanın burada yaşaması için altın yetmiyor, para yetmiyor. En önemli şey su abi. Su olmazsa hayat yok. Öncelik suyu çözmüşler. Suyu çözdükten sonra zaten gerisi gelmiş. şekilde Bakın burada gidiyor. biraz su Aynen, kanalları biraz aynen. kırılmış. zamanla aşınmış. Tabii zamanla aşınmış. Tabii bu güzelim şehir çok deprem görüyor. Erozyonlar, depremler, seller, yıkıntılar her şeyi görüyor. Bu da ne oluyor? Şu bastığımız yerler orijinal bir zemin değil. Evet, zamanla Yani- aşınıyor bu. Tabii şöyle bir rivayet var. Yani rivayet değil, arkeologlar söylüyor. Bastığımız yerin bir 5-6 metre aşağısında asıl orijinal zemin. O yüzden biz şu anda yüksekte giriyoruz. Belki buralar çok daha dardı. En büyük olay su işte. Suyu çözmüşler. Ve buranın bir özelliği daha var. Diyelim ki çok büyük bir yağmur yağdı, sel oldu, tamam mı? Bu yol kıvrımlı bir yol gördüğünüz gibi. Kıvrımlı bir yol olduğu için seli dizginleyebilmişler. Zaten yerin altında suyu biriktiriyorlar ama daha da büyük bir sele tutulurlarsa adamlar bu yolla birlikte seli dizginlemişler efendim. Şimdi efendim Petra böyle depremler görüyor, yıkılıyor. Sonra tabii önemi de kaybediyor. Artık unutuluyor, gidiyor. Bura kayboluyor. Evet, çünkü Romalılar burayı 106 yılında işgal ediyor ve buradaki ticaret yollarını başka bir yere alınca burada eski önemini kaybediyor. Önemini kaybediyor. Zamanla depremler falan derken Evet. burası mahvoluyor artık. Sonra Batı dünyası için burası kayboluyor. Aslında buradaki bedeviler, burada yaşayanlar burayı biliyor ama burada kutsal sayıldığı için kimseye söylemek istemiyorlar. Sonra 1812 yılında İsveçli gezgin Johan Ludvig Borchardt. Ama tabii buraya geliyor ama adam buraya geldiği zaman tabii ben buraya işte Petra'yı arıyorum. O bu demiyor. Bedevileri buluyor abi. Bedevileri de çok güzel bir böyle Müslüman taklidi yapıyor onlara. Arapça öğreniyor ve Müslüman kimliğine giriliyor. Aynen, Ve burada Loros kullandığı gibi. isimse Şeyh İbrahim İbn Abdullah ismini kullanıyor. Hadi ya. Kimliğini şey yapmak için. Yani adam o kadar. Adam Arap'tan daha Arap oluyor. 2-3 yıl kalıyor sanırım ve burada. Halkın güvenini kazanıyor. Kafaya koymuş yani bulacak Evet, o Petra'yı. bulacak. Sonra diyor ki Hazreti Harun mezarına adak adamak istiyorum falan diyor. İkna ediyor Bedevileri. Bedevileri de ikna edince Bedeviler onu işte bu eşsiz yapı olan Petra'ya getiriyorlar efendim. Evet, getiriyorlar ama o Johann Ludwig burayı çok inceleyemiyor. Çünkü belli olmasın diye. Not defterine de bir şeyler yazamıyor. Sadece burayı görüyor ve gidiyor. Ve tekrar İsviçre'ye dönüyor. Ve bunu Avrupa'ya anlatıyor ve oradaki arkeologlar işte vesaire herkes buraya geliyor ve Batı dünyası için tekrar burası bulunmuş oluyor. İşte bulunma hikayesi bu şekildeydi. Ömerciğim sana da teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakın burada da yine o dönemden kalma. Belki buraya şey koyuyorlardı. Mesela bura karanlık bir yol ya. Buraya belki Meşaledir. o zamanlar işte Tartarız. ateş yakıyorlardı belki. Mum koyuyorlardı. Aydınlatacak bir şey koyuyorlardı. Ki bu yüksek aslında. Bakın şu anda mesela şöyle yani elimizi uzatsak neredeyse biraz daha uzanacağız değil mi? Aslında bu daha da yüksek. Yani bizim bulunduğumuz yer 6 metre daha aşağıda olması lazım arkeologlara göre. Belki de dua için koyuldu, bilemiyorum onu. Bir de giriş yasak. Merdivenleri görüyor musun? Evet. Merdiven yapmışlar. Büyük ihtimalle o merdivenlere çıkıyorlardı. Oralarda evleri falan olabilir. Evet, aralarda böyle. Şu an pek göremiyorum Tabii ama zamanda olan depremler, bakın şu kaya mesela düşmüş. şu düşecek yani. Evet. Düşmüş mesela, öyle kalmış. Şimdi siz kervanlarınızı sürüyorsunuz, gidiyorsunuz, bu aralardan geçiyorsunuz, tamam mı? Sizi bir anda ne karşılıyor? Vay be diyorsun. Ben nereye geldim? Bu aralardan da geçiyorsun. Karşınızda şimdi birazdan El Hazne olacak. Kıvrımlı yolu geride bırakıyoruz ve karşımıza bir anda El Hazne çıkıyor. Bir anda çıktı ve inanılmaz. El Hazne'ye geldik efendim. Tam karşınızda El Hazne, 40 metrelik boyutu, devasa bir yapı. Yapı tamamen oyularak yapılıyor. Yani herhangi bir taş üstüne koyma yok burada. Hepsi oyularak el işçiliğiyle en üstten başlıyorlar. Yukarı doğru, aşağı doğru yavaşça ine kazıya yapıyorlar. Tabii Bedeviler bunu şey sanıyor. İşte burada hazine saklanıyor. El Hazne ama burası hazine var. İşte Nebatilerin paraları falan, altın bulacağız diyorlar. Şu en üstteki vazo gibi bir şey var, görüyor musunuz? Okla, taşla, tüfekle oraya ateş ediyorlar. Vuruyorlar, kırıyorlar. Hani içinde para mı var? Bunu araştırıyorlar, uğraşıyorlar ama hiçbir şey çıkmıyor. Boşu boşuna oralara zarar veriyorlar. Burada hazinede, hani hazine derken burada bir para yok. Burada ne var?
Efendim içeride mezar var. Kral mezarı var. Daha 2024 yılında da içeride yapılan kazılarda insan kemiğine dair kalıntılar buluyorlar. Aslında burası bir mezar. Ama Nebatiler o kadar güzel düşünmüşler ki bu diyorlar yoldan, incecik yoldan gelen diyor karşısına direkt şöyle bir şey çıkaralım. Siz bunu gördüğünüz zaman o zaman için konuşuyorum. Vay be ben nereye geldim diyorsunuz. İşte El Hazre'nin olayı da bu efendim. Muazzam. Burada develer var. Develere yanında fotoğraf falan çekiyorsunuz. Hemen çok ilginç ama sol tarafa böyle çirkin bir yapı yapılmış. Yani inanamıyorum ya. Yani burası ya söyleyecek çok şey var ya. Ya Allah aşkına şunun bana mantığını söyler misiniz ya? El Hazre'nin karşısına hediyelik eşyacı yapılmanın mantığını söyler misiniz? Burası bir şehir ya. Milattan önce yapılan bir şehir, başkent burası. Ve meydanı bu kadar çirkin olabilir mi? İnsanoğlu hiç mi gelişmez ya? Yani para insanoğlunu bu kadar mı kör etti anlamış değilim. Neyse efendim videomuza geri dönelim. Böyle bir yer. Şimdi bir de şurada bir yer daha var. O da çok ilginç. Bakın şu tam karşıda gördüğünüz yer var ya. Şuradan bilet alıyorsunuz. 10 dinar mıydı, 5 dinar mıydı öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Fiyatına bakar onu da söylerim. Merdivenlerden yukarı böyle çıkıyorsunuz. Sizi şöyle bayrağın olduğu yer var ya. Sizi buraya getiriyorlar. Oradan da böyle muazzam bir Petra fotoğrafı çekiliyorsunuz. Eğer fotoğraf çekilmek isterseniz de oraya da çıkabilirsiniz. Şu anda insan yok desem yeridir. Polisler var. Onlar takılıyor. Deveciler var. Başka da insan yok. Normalde buranın baba günü oluyor. Evet, çoğunlukla yerel turist var. Gece gelirseniz ışıklandırması var. Bakın bu şu gördüğünüzleriniz hepsi sinevizyon. Yansıtılarak tarihini anlatıyorlar. Hemen şu karşıya yansıtıyorlar ve Petra'nın doğuşunu anlatıyorlar. Akşam burada mumlar yanıyor. Çok güzel bir ortam oluşturuluyor. Harika bir atmosfer eşliğinde siz sinevizyonu izliyorsunuz. Ama gündüz girip biletiniz olmalı. Eğer ben sadece akşam geleyim derseniz akşama kabul edilmiyorsunuz. İlle gündüzde gireceksiniz. Jordan Pass'e dahil değil. Akşamı da almanız lazım. Gündüzü de almanız lazım. Diyelim Jordan Pass'in var. Girdin gündüz Petra'ya. Akşam için ayrı para vermen lazım. Petra bundan ibaret değil. Daha gidilecek, görülecek çok yer var. Düşünebiliyor musunuz? Buranın sadece %15'i keşfedilmiş. Geri kalan %85 bu toprakların altında. Depremler, erozyonlar, yıkıntılar, çöküntüler derken Petra yerin altına gömülmüş. Ve bugün hala lidar teknolojisi kullanılarak arama tarama yapılıyor. Yerin altı hala araştırılıyor. Şimdi peki bu yapı nasıl inşa edildi? Efendim bakın şuraları görüyor musunuz? Böyle ayak izleri gibi var. Nokta 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 görüyor musunuz? Hemen diğer tarafta da var aynı şekilde. Nokta 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 nokta. Yukarı çıkıyorlar. Yukarıdan vura kazıya böyle aşağı doğru iniyorlar efendim. Dağı resmen oymuşlar. Dikkat edin normalde burası dümdüz bir yani düz bir dağ aslında. Şu yan taraf gibi. Yandan doğru belli. Yandan bakabilirsiniz. Yan gibi. Aynı bunun gibi. Adamlar geliyor. Yukarıdan bir başlıyorlar. Kaza aşağı doğru iniyorlar. Bu bence o zaman için muazzam bir heykeltıraşçılık. İnanılmaz Evet. detaylar var. Çok detaylar var. O detayları tek tek işlemişler. El yapımı. Orijinal. Yapının içine girmek yasak galiba değil mi? No entry yazmış. Ya gireriz ama ne bileyim şimdi. Ya girilir tabii. Girerler de girilmemesi lazım. Böyle bir yapıya. El Hazne'ye iyice yaklaştım. Bakın duvardaki atış izlerini görüyor musunuz? Hep bedeviler falan hep ateş etmişler o zamanlar. Buradan hazine var diye gelmişler. Hep atış yer görüyor musunuz? Hep vurulmuş. İçerisine girmek yasak. Ama giren girer yani. Şu an hiçbir önlem bile yok. Ben girmeyeceğim içeri tabii. Böyle bir yapıya zarar vermeyelim yanlışlıkla. Ve El Hazre'nin karşısına da böyle bir yapı yapılmış. Bir ucube yapılmış. Milattan önce 1. yüzyılda geliyorsunuz ve böyle bir yapı karşılıyor sizi. İnanılmaz ya. Herhalde o zaman wow derdim ya. Şok olurdum ya. Bugün bile bakınca üf be diyebiliyoruz ki ne yapılar görüyoruz. İşte Dubai'de yapılan Burj Khalifa falan dünyanın en yüksek binaları, o su bu su, milyon tane böyle ilginç yapılar var. Ama bugün biz El Hazre'yi görünce hala üf be diyebiliyoruz. Bakın şu gördüğünüz sütunlar var ya hani bunlar bunu ayakta tutuyor sakın sanmayın. Bunlar olmasa bile bu ayakta durabiliyor. Çünkü burası taş üstüne koyulan bir yapı değil. Tamamen kazınarak yapılan bir yapı. Bunu da tekrar söyleyeyim size. Şimdi arkamızda El Hazne'yi bıraktık. Şehrin derinliklerine doğru giriyoruz. Keşke ışınlanma diye bir şey olsaydı da şöyle Nebatilerin en verimli dönemine ışınlansaydık. Şu Petra şehrini o zaman bir görseydik. Neler görürdük acaba ya? Şehirde daha tiyatro yerleri, efendime söyleyeyim antik daha mezarlar, manastırlar bunların hepsi daha yerin altında kalmış. Bunlar da ortaya çıkarılamadı. Yani çok büyük bir şehir burası. 20-30 bin insan yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Milattan önceki yıllarda Nebatilerden kalan evleri günümüzde Ürdünlüler dükkan yapmış. Abi yani Yüce Allah ne kadar güzel yaratmış. Şu kayanın desenin şu güzelliğine bakar mısın ya? Ve burada da böyle bir dükkan var. Ne satılıyor burada?
Kokular falan var, parfümler falan, sabun var. Ömer baksana burada bayağı büyük bir şey. Bir sülale kalıyor herhalde orada. Tabii burada bayağı bir insan kalır. Bu ne ya böyle? Ve rüzgarı nasıl kesti? Dışarıda inanılmaz bir rüzgar var. Şu an burada en ufak bir rüzgar yok. Bunlar var da. Bravo insanoğlu. Bravo. Evet, yani bunlar çok sağlam değil. İnsanoğlunun bunlarda yaptıkları efendim. Bravo insanoğlu. Yapan da insanoğlu, pisleten de insanoğlu yine. Karşıda bile merdivenleri görüyor musunuz ya? Bir sürü merdiven var ha. Resmen Arok'tayız be kardeşim. Aa, şurası adam sigaradan gitti usta değil mi? Aynı öyle bir yere çıktılar işte. Adam sigaradan gitti usta. Siper et elinle siper et. İki elinle siper et elinle. Bak herif sigaradan gitti usta. İşte böyle büyük bir şehir kuruyorlar ve buraya su getiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz çöl sıcağında? Buraya bu suyu taşımaları. Bugün hala mühendislik olarak çözülememiş Nebatilerin buraya bu suyu nasıl getirebildikleri. Hala bir sürü gizemini koruyan şeyler var. Ve buralar şu anda hayvan pisliği kokuyor. Evet, çok kötü kokuyor. İnanılmaz yani böyle bir yerlere Develerden girip dolayı hayvanları buraya getiriyorlar ve bu hayvanların da tuvaleti ihtiyaçları belki de buralarda görülüyor. Yani Nebatilerden kalan bu mağaraların korunması gerekirken bugün hayvanlar burayı ahır olarak kullanabiliyor. Yine buraya da bir hediyelik eşyacı koymuşlar. Abi ne işi var burada? Yani antik kentte tam gezerken bir anda olduğumuz güne geri geliyorsunuz bunu görünce. Şimdi Ömer, diyelim ki İstanbul'a geldim ben, tamam mı? İstanbul'u gezeceğim. İstanbul'a geldim, Galata Kulesi'ni gördüm. İstanbul'u gezmiş olur muyum? Tam anlamda değil. Yani. Değil mi? Evet, belki en önemlisi yapısı evet ama Petra da öyle efendim. diyemezsiniz. Yani Petra'da sadece işte az önce ben Elazığ'ı gördüm. Aa bitti tamam. İşte Petra bu kadar değil efendim. Kraliyet mezarları, tiyatro, sütunlu cadde, büyük tapınakları, su sistemleri bunların hepsi bu gördüğünüz toprağın altında kalmış. Bunu çıkarmak belki artık bozulmuştur, formu bozulmuştur. Nasıl çıkarılır? Soru işareti. Büyük bir bütçe gerekebilir bunun için. İnsanoğlu bunu yapar mı? Ürdün devleti bunu yapar mı? Bunlar soru işareti. Ama maalesef biz şu anda sadece bu günümüze kalanları görüyoruz. Yani bu ne ya? Bu şehir abartılıyor mu demeyin. Milattan önceki yıllarda bunları yapmak her baba yiğidin İnanılmaz harcı değil. zor. Bakın şu karşıda gördüğünüz delik delik yerlerin hepsi birer ev. Nebatiler burada yaşıyormuş. Hepsi. Bayağı mahalle kurmuşlar Tabii buraya. mahalle. Belki bu adamlar komşuydu. Onunla Evet. onun muhabbeti vardı. Farklı muhabbetler dönüyordu. Bu adamlar hepsi burada akşamları belki ateş yakıp oturuyorlardı. Bu adamlar burada yaşıyordu abi. Ve çok da güzel bir yerde yaşıyorlarmış. Bugün kredi çekiyoruz. Dünyanın parasını verip evler satın almaya çalışıyoruz. Ömrümüzü belki de o eve harcıyoruz. Bakın insanlık ne yapmış? İlk insanlık mağarayı delmişler abi. Adamlar girmişler burada yaşamışlar. Onlar da bu dünyadan göçmüşler. Dünya kimseye kalmadığı gibi onlara da kalmadı. Yarın bize de kalmayacak. Ama biz belki bugün ev almak için ömrümüzü veriyoruz. İnsanlar kayayı oyuyorlardı. Bunlar da buralarda yaşıyorlardı. Şuraya baksana Ömer. O Araya bir düşecek tane gibi. kaya düşmüş. Sanki öndekini iter gibi. Şu parça gidecek gibi. Değil mi? Gitti gidecek Zaten gibi evet, vallahi. bak çevirmişler orayı. Düşme ihtimaline karşı. Dünya malı abi. Nebatilere de kalmamış. Roma İmparatorluğu'na da kalmamış. Osmanlı'ya da kalmamış. Kimseye kalmıyor. Kimseye kalmıyor yani. Hayat bu. Dünyanın en zengini de olsan sonunda ölüyorsun. Kimseye kalmıyor. İyi ki de kimseye kalmıyor. İnsanoğlu ölümsüz olsaydı düşünemiyorum. Zaten çıkarcı, menfaatçi, gözü doymayan bir insanoğluyuz. Herhalde ölümsüz olsaydık bilmiyorum neler olurdu. Şuralarda da belki zenginler oturuyorlardı. Şuralar loca denilen yerler oluyor ya hani. Zenginler oluyordu. Burada da yerel halk oturuyordu. Burada da artık o zaman ne yapılıyor bilmiyorum. Artık gladyatör dövüşü mü oluyordu? Çünkü burada Romalılar zamanında burası da kullanılmış. Neler dönmüş bilmiyorum. Ama o zamandan günümüze kalan bir tiyatro. İşte kapıyı pencereyi tak geçer oturursun. Bak biri yapmış bunlar açık olanı. Bakın burada biri Okey. yani artık devlet mi yaptı nasıl yaptı bilmiyorum. Duvar örmüşler. Bir kapı çakmışlar. Mağaraya almışlar. Şimdi bazen hemen her şeyi bilemiyorsunuz. Bakın burada yazmışlar mesela. Ben bunun fotoğrafını çektim, yapay zekaya yükledim. Ne dedi? Milattan sonra 40 ile 75 arasında yapılmış bu yapı. Nebati döneminden kalma büyük bir kaya mezarı. Adını tepedeki urna, vazo şeklinde süslemeden dolayı alıyormuş. Bakın vazo da en tepede. Eskiden yerel bedeviler burayı mahkeme, eşekler ne oldu canlarına mı yaktılar, taş mı atıyorlar? Hayvanlar da burada akşama kadar böyle bir zulüm görüyor maalesef.
Bedeviler burayı mahkeme diyorlarmış. Al mahkeme. Hani burada eskiden Nebatilerin mahkeme yaptığını, işte içerilerde böyle bölmeleri görünce oraları hapishane olduğunu falan düşünüyorlarmış. Aslında burası bir Nebati mezarıymış. Yaklaşık 17 metre derinliğinde içeride 4 tane mezar bulunuyormuş efendim. Böyle bir yer. Şimdi efendim sizi asıl Petra'ya götürüyorum. Şimdi Petra'ya geldik, gördük ya, Elazığ'ı gördük. İşte Kıvrımlı o yoldan geçtik. Efendime söyleyeyim, evleri gösterdim size, insanların yaşadığı evleri falan. İşte bu kadar mı Petra falan? Hayır, değil. Sizi asıl Petra'ya götürüyorum. Hatta şey diyorlar, oraya Evet, gitmediyseniz. Evet, buradaki yerliler eğer bu manastırı görmediysen Petra'yı görmemişsin. Evet, diyor. öyle iddialı konuşuyorlar. Öyle bir yer. Ama burası çok uzak. Yaklaşık yürüyerek 35-40 dakikanızı alabilir yürüyerek. Evet, toplam 1,5 saat civarı. Ve oraya vardığınızda 800-900 merdiven çıkmanız gerekiyor. Bu 800-900 merdiveni çıktıktan sonra artık manastıra ulaşıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamlar neden o kadar zor bir yer seçmişler? Yani niye oraya yapmışlar? Bak, hazneyi hemen girişe yapmışlar. Onu niye oraya yapmışlar? Oraya yapmalarının sebebi Nebati kralı 2. Obodobas. Obodobas orada yattığı düşünülüyor. Onun için orası yapıldığı düşünülüyor. Bu yüzden şehirden uzak, daha güvenli, herkesin ulaşamayacağı bir yere yapmışlar Nebatiler. Yani bu Nebatiler gerçekten inanılmaz ya. Adamlar kayaları oymada şov yapmışlar resmen. Yürümek istemezseniz burada eşeklere, atlara bindiriyorlar, sizi götürüyorlar. 10 dinardan başlıyorlar. Tam 10 dinar değil. Tam 10 dinar değil. Bire falan Bire ne kadar oluyor? düştü. Efendim, bu yürüdüğümüz yolda Sütunlu Cadde diye geçiyor. O zamanki adamların caddesi, yani ana yolu. Böyle sütunlar da varmış. Bu sütunlar zamanla kırılmış, çalınmış, Bir şu tahrip sağlam gibi edilmiş. görünüyor. Bir şu sağlam gibi duruyor, evet, Ömer'in dediği gibi. Yani zamanla hep böyle bir sorun yaşamış. Rüzgardan dolayı yıkılan da olabilir. Depremi var. Depremi var, her o şeyi su var, bu su var. Şimdi bu yoldan böyle ilerliyoruz. Manastır'a doğru gidiyoruz. Aslında orası Nebatiler zamandan kalma bir mezarlık. Neden manastır diyorlar, anlatacağım onları. Oraya bir varalım. Detaylıca onları da anlatacağım. Belki burada zamanında at arabaları, askerler, Evet. Bizans, Dükkanlar falan belki. Roma İmparatorluğu burayı ele geçirdiği zaman burada belki Roma'nın askerleri ilerledi böyle. Bilemiyoruz yani, neler yaşanmıştır zaten. Efendim, hemen burada böyle büyük bir yapı var. Size bu yapıyı da söylemek istiyorum. Milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı söyleniyor. Yani yaşı 2000. 2000 yıllık bir yapı karşımdaki görünen yer. Burası Nebatilerin en büyük tapınaklarından birisiymiş. Rahipler tapınağın içine giriyormuş. Halk ve dindarlar dışarıdaki açık alanda kalıyormuş. Hayvan kurbanı ritüelleri burada yapılıyormuş. Petra'ya gelenler için bir haç ve ziyaret noktası diyebilirim burası için. Yani burası Petra'nın tam bir dini merkezi. Böyle bir yer efendim. Yani Nebatiler zamanında burası bir dini merkezmiş. Eğer olur da eşeğe falan binersiniz, sizi burada bırakıyorlar. Bundan sonra artık yola katırlarla değil, merdiven çıkarak devam ediyoruz. Ben herhangi bir hayvana falan binmedim. O kadar da uzak değil bu mesafe. Çok rahat yürürsünüz yani. Yürünmeyecek bir olay değil. Zaten buraya yürümeye gelmişsiniz. Ortamı yaşamaya gelmişsiniz. Evet, amaç etraftaki şeyleri görmek. Ayrıca yani eşeklere de eziyet çektiriyorsun. Evet, gerçekten hayvanlar var ya. Hayvan zaten bıkmış Canı yani. çıkıyor hayvan. Şimdi efendim böyle 800 adet merdiven çıkacağız. Asıl yorgunluk, asıl olay bu. Bunu atlatırsan iş bitiyor. Evet, Petra'yı bitirmiş sayılıyorsun. Yoksa şu yol dümdüz bir yol ya. Yürürsünüz yani. Onda sıkıntı yok. Yorabiliyor biraz. Böyle canınızı okuyabiliyor merdivenler. Kolay değil, 800 basamak. Ama bir şekilde çıkacağız. Büyük ihtimal hayvanla yukarı kadar çıkıyorlar ve hayvanlar da burada böyle her yeri pislemişler. Ve çok kötü bir koku Çok var. iğrenç kokuyor, sinekler var. Yani Petra'nın bilinmeyen yüzü. Ayrıca biz zor çıkıyoruz. Eşek üzerinde bir insanla nasıl çıkıyor yani o da? Değil mi ya? Kayaya baksana. Kaya nasıl düşmüş. Sağ ol teyzeciğim. Thank you. Thank you. Thank you. Kaya resmen böyle düşmüş, arada bir geçit oluşmuş. İşte böyle götürüyorlar hayvanı. Thank you. Taksi diyorlar. Yalnız bir de değil herhalde. Bir de seni alıyor. İki kişi. İnanılmaz ya o. Buraya çıkıyorlar. Biz pert olduk vallahi yukarı çıkarken. Eşek gariplerim de bu şekilde. At bu galiba. Ha, bu at. Atta çıkan da var. Eşek değil bu. Ha, eşekle gelenleri de var. Bu Arkadan garipler geliyor. dilsiz canlılar işte be. Yani çık bitmiyor. Gerçekten çok uzunmuş. انا خليك تنزل من ما في ناس دارة او شيء بوقت لا 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 عاد 800 merdiven burası ve bu eşekler de 800 merdiveni çıkıyorlar. Üzerinde yükle birlikte. Çok para da değil ha. 1 dinara okeyler.
Bir Ürdün dinarı da 63 lira yapıyor. 63 lira verirsen diyor buraya götürürüm seni diyor. Ama hayvana yazık. Hayvanın çok büyük yazık hem de. You want to support me, guys? One thing, one. Only one dinar. You will have great section with monastery. Later. Yani Okay, my name. şu adamın kilosunu ve hayvanın taşıdığı ağırlığı düşünebiliyor musun? Turkish. Turkish, yes. Nice people. I've been to Istanbul. İstanbul'a يوم عاد. visit, working. No, I visit. Ha, visit. Yes. Okey. Adam İstanbul'a gezmeye gelmiş. You support Abdullah Shop. Okey, okey. Hediyelik eşyacılar her yerde. Az kaldı daha çıkacağız. Az kalmamış ya, çok var. Hop, şuraya geçelim. Bekleyelim oğlum, bunlar amatör bak, üzerimize sürerler ha. Ha. Yazık hayvanı be. Vallahi. Ne diyeyim abi? Yiyecek laf yok. Atların yükü daha da ağır. İki kişi Bunda taşıyorlar. 2 kişi. Normalde tek. Efendim çıkabildiğimiz kadar çıktık. Daha da çıkacağız. Şöyle bir yüksekteyiz. Aşağısı dar bir geçit. Kayaların hepsi, çoğu da zamanla rüzgarla da oyulmuş. Yani şu kayalar belki kaç milyar yıldır var. Tarihi belli değil yani bu kayaların. Daha ne kadar var Ömer? 6 dakika yolumuz var daha. Daha 6 dakika yolumuz daha var. 280 metre diyor. Şu yola devam edeceğiz. 280 metre daha. Burada da böyle bir yer yapmışlar. Arkana Ürdün bayrağını alıyorsun. Şöyle bir manzarası var. Efendim artık merdivenlerin sonuna geldik. Bizi de pert etti ama Evet, yüzlük kuyruğuna geldik. geldik. Şimdi burada birkaç şey de... Ulan nasıl esmeye başladı bir anda? Şimdi burada birkaç bir şey söyleyeceğim size. Yazın gelirseniz yanınıza su alın. Bak Kesinlikle. su kesin alın. Dinlene dinlene gidin. Yani ben işte Petra'ya gireyim bir saatte gezerim demeyin. Sadece bu manastıra gelmek istiyorsanız en az 3 saatinizi ayırın. Çünkü yolu uzun. Zor bir yolu var. Dinlene dinlene gidin. Bitmiyor yani yolu. Şimdi biz bu Evet, sıcak... şu an hava iyi olmasına rağmen Evet. yine zorlandık. Türkiye. Türkiye. Thank you. Thank you brother. Evet. Geldik. Hani diyorlar ya, Petra'ya gelirseniz, burayı görmeden dönerseniz Petra'yı görmüş sayılmazsınız. Şöyle söyleyeyim. El Hazne'ye göre 5 kat büyük diyebilir miyiz Ömer? Daha geniş. 5 kat Uzunluk büyük hemen hemen diyebiliriz aynı gibi vallahi. görünüyor ama çok Gerçekten daha büyük. geniş. Yaklaşık 45 metre yüksekliğinde, 50 metre genişliğinde. Buna manastır diyorlar. Burası ilk yapıldığında Hristiyan manastırı değil, burayı Nebatiler yapıyor. Bizans döneminde de kullanıyorlar burayı. Haç işareti falan çiziyorlar Bizanslılar. Daha doğrusu Roma diyelim biz ona. Roma buraya haç falan çiziyorlar. Roma burayı kullandığı için adı manastır kalıyor efendim. Yoksa gerçek adı burası. Nebatilerin mezarlığı burası. Muhtemelen burada da Nebati kralı 2. Obadabas yatıyordu. İçerisi ise dışı kadar süslü değil diyorlar. Sadece böyle dışını süsleyiyorlar ama içeri mezar yapıyorlar. Burası bir mezar hocam. Kocaman, devasa, dağların tepesine yapılmış, gelmenin oldukça zor olduğu bir tepeye mezar yapmışlar efendim adamlar. Normalde burası bir kaya parçası. Kaya parçasını vura vura, işleye ilmek ilmek örmüşler. Size içeriği de göstereceğim. Şöyle bir şey var içeride. Ben şimdi göremiyorum. Kamerayı havaya kaldıracağım. İçerisi bu şekilde efendim. Ne var içeride ben göremiyorum ama elimi şöyle kaldırdım. Size çekmeye çalıştım. Çok daha büyük ya. İçeride bir şey yok. Yani bir mezar alt tarafı ama dışarıyı adamlar ne kadar güzel süslemişler. Evet, yakından çıkınca anladım. Çok daha büyük. Elazığ'da. Değil mi? Elazığ'a göre inanılmaz büyük ya. Benliğin 5 kat, sen de 10 kat yani. Ciddi büyük. Krala yakışır bir mezar odası olmuş. Biz bayağı bir Ömer'le oturduk burada. Sohbet, muhabbet. Hatta şurada da bir kahve içtik. 2 Ürdün Buraya da dinarı. yapmışlar. Efendim? Buraya da yapmışlar kahve. Evet. 2 Ürdün dinarı verdik. Yani 60 liraya güzel bir kahve içtim ben burada. Fiyatlar fena değil. 120. Manzaranız da bu. Yemin ederim şurada oturuyorsunuz. Bakın şu karşıda oturuyorsunuz ve burayı izleyerek kahvenizi içiyorsunuz efendim. Gerçekten manzarası Tarihi alanların muazzam. yanına böyle şey yapmayı Ya, tabii eleştirdik ama biraz da işimize geldi. Evet. Bir de dünyanın çoğu yerinde böyle bir şey göremezsin çok. Evet. Şu duvarlarda izler var. O zamanlar resim mi çizildi, bir şey mi anlatıldı bu duvarlarda bilmiyorum. Veyahut zamanla kaya parçalarının aşınmasıyla da olmuş olabilir bu izler. Bunu bilemiyorum. Ömer sence değer mi? Değer ya. Ya buraya kadar gelmişken buraya görmeden gitmek Değil mi? bence de değer. olmaz yani. Kesinlikle değer. Fotoğraf noktaları var. Bakın şu tepeler fotoğraf noktaları. İsterseniz o noktalara da çıkabilirsiniz. Hani fotoğraf severseniz daha çok açı yakalayabilirsiniz.
Biz o kadar abartmadık. Elimizden geldiğince Ömer'le size dilimiz döndüğünce bildiğimiz bilgilerle bilgi vermeye çalıştım. Bu videoyu izleyenler biliyorum ki tarih meraklıları olacaktır. Tarihi sevenler olacaktır. Evet. Tarih severler sizlerden ricam alta yorumlara bizim anlatmadığımız, yanlışımız varsa yanlışımızın düzeltileceği veya daha farklı bilgiler varsa lütfen alta yorumları yazalım. Hepimiz faydalanalım. Yani benim eksiğim olabilir. Onları tamamlayalım. Söylemediklerim olabilir. Onları siz tamamlayalım. Yani siz tamamlayın. Sizden ricam böyle bir güzellik yaparsak hep beraber hep beraber bilgilenmiş oluruz. Biz artık yavaş yavaş Petra şehrini terk ediyoruz. 16-15. 4'ü çeyrek geçiyor. 12'de mi girdik biz buraya? O civar bir şeydi evet. Değil mi? 11.30 gibi falandı. Bakalım ilk fotoğrafıma. Nereden baksan 4,5 saattir biz buradayız. Petra'dayız. 12. 12 değil mi? Şimdi bir de buradan çıkması var. O da bir saat sürer çıkması falan. Yani nereden baksanız bir gününüzü Petra çok rahat alıyor. Evet, en kötü bir 5 saat ayırmanız gerekiyor. Tabii. Bilginiz olsun efendim. Şimdi geldiğimiz yolları dönüyoruz. İzleyenlerden de bir ricam var. Hemen şu anda yorum yaparsanız, abone olursanız da ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Gezmeye devam ediyoruz. Benim gibi 97 kiloluk bir adam bile buralara çıkabiliyor. Efendim şimdi geri dönüş yolundayız ama şu antik tiyatroyu size tekrar göstermek istiyorum. Bakın normalde dağları görüyorsunuz. Adamlar burayı oya oya yapmış ya. Dağın resmen içi oyulmuş ve antik tiyatro yapılmış. İnsanların oturduğu yerler tek tek kazınarak yapılmış ya. Efendim biz en başa geldik. Burada videomuzu bitirebiliriz. Yani El Hazne'ye geldik en başlarken. Bu videoyu izlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun sonunu görebildiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bazen tarih videoları böyle, tarihi yerler sıkabiliyor insanları. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim El Hazne, Nebatilerin mezarlığı. Ömer ne diyorsun? Mükemmeldi. Değil mi? Kesinlikle değer yani. Evet. Değer değil mi? Petra değer. Kesinlikle. Gerçekten çok büyüleyici. Kendinizi farklı bir evrende gibi hissediyorsunuz. Ve herkese de bu evreni gelip burada tadını çıkarmasını istiyorum. Hepiniz bu evreni görün istiyorum. Böyle bir yer efendim. Bu yola da, bu kıvrımlı yola genelde böyle hep videoların çekildiği, o Petra'dan ağır çekimlerin olduğu yol burası. Bu yola da farklı bir ismi var buranın. Ama Türkçe'de çok iyi bir isim değil. Yani Türkçe'de biraz acayip bir ismi var. O yüzden ben bunu söylemiyorum. Çünkü bu ekran başında çocuk çoluk da oluyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Merak edenler varsa bu yolun gerçek adına da bakabilir. Ben buraya kıvrımlı yol diyorum. Ömerciğim senin şu tarafımı alabilir miyim? Tam tersinde duruyorsun. Efendim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınız çok değerli. Evet. Lütfen yorum yapıp bize destek olursanız minnettar olurum. Abonelik ücretsiz. Abone ol tuşuna basabiliriz. Şu kardeşinizin diğer videolarını görmek isterseniz. Umarım size güzel bir şekilde izah etmişizdir. Petra'yı anlatabilmişizdir. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer'e de teşekkür ederim. Benimle güzel gezdi bugün. Evet, teşekkür Dağ ederim. bayır demedi. Ben buraya çıkmam da demedi. Mızmız da etmedi. Sağ olsun. Çok güzel bir gezgin Ömer kardeşim de. Efendim bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize Petra'dan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Son manzarayla kapatalım hadi.